Sevgili dostlarım hepinize merhaba. Öncelikle hepiniz yayınımıza hoş geldiniz. Evet sevgili dostlarım sizlerle birlikte bu yayınımızda 26-27 Temmuz neden önemli? Bugün de Fed'in alacağı faiz kararlarıyla ilgili son durum dolar ve altın üzerinde ne türden etkiler yaratabilir? Sizlerle birlikte bunu burada teknik analiz yöntemini kullanaraktan bulmaya çalışacağız. Evet, tekrardan hepiniz yayınımıza hoş geldiniz. Sorularınıza da bu video içerisinde cevap vermeye çalışacağım arkadaşlar. Sizler de sorularınızı bu video içerisinde bana anlatabilirsiniz. Evet sevgili dostlarım dolarla başlayalım. Arkasından altınla devam ederiz. Dolarda bizler e, özellikle kritik seviye olan 17.46 seviyesini vermiştik. Bu 17.46 seviyesi içerisinde e, dolar TL kuru haftayı kapatabilecek mi? Görünen o ki 17.46 seviyesine yaklaşıldıkça buradan bir satış baskısı dolar kurunda etkili olduğu görülüyor. Tam noktasal olarak direnç verdiğimiz geçen haftaki seviyelerimiz güzel çalıştı. Özellikle de 17.46 seviyesinde dolar kurunda beklentimiz burada kuvvetli bir direnç seviyesinin yer alacağı yönündeydi ve dediğimiz gibi de tam bu 17.46 seviyelerinden bir dirençle dolar kurunda karşılaşmış olduk sevgili dostlarım. Evet bu arada Sözler Mobilya, Akdoğan, Çekirdek Ekonomi sayfamıza geldiler. Evet Nevin de geldi. Nevin ses yok demiş. Ses yok mu arkadaşlar? Evet şu an geldi demiş. İyi yayınlar. Ersin Alakurt da gelmiş. Selam başkan demiş. Evet tüm yayınımıza katılan arkadaşlarımızın hepsine çok çok teşekkür ediyoruz ve dolar kuruyla arkadaşlar devam ediyoruz. FED 27 Temmuz'da arkadaşlar agresif bir faiz artışına gidebilir. Bunu biliyorsunuz son ABD enflasyon verisinden çıkan sonuçtan anlayabiliyoruz. 0,75 bas puanlık faiz artışının da yetersiz gelmesi ve enflasyonun ABD'de çift taneli rakamlara yaklaşıyor olmasından kaynaklı olaraktan sevgili dostlarım FED 26-27 Temmuz'da tekrardan toplanacak ve faiz kararını açıklayacak. Bu karar önemli olacak çünkü artık Ağustos ayında Fed'in herhangi bir toplantısı yok. Bir daha Eylül ayında Fed faiz artırımına gidecek. Bunu da düşünerekten 26-27 Temmuz'a dikkat çekmemizdeki amaç da arkadaşlar Fed 26-27 Temmuz'da belki 100 belki de bir 125 bas puanlık faiz artışı yapabilir. Bu da dolar endeksi üzerinde 110 puan seviyesinin yukarı yönlü kırılıp 120 puan seviyelerine doğru gidecek bir doları zorlayabilir. Gelişmekte olan ülkeler açısından Fed'in bu türden sert bir faiz arttırımı yapması ne anlam taşıyabilir? Bu bizde de arkadaşlar kurların sert bir şekilde ani yukarı yönlü hareketlerini hızlandırabilir. Bir 17.46 seviyesi üzerinde 18.36 daha önceki tarihi rekor seviyemiz dolar kurunda bulunuyor. Bu tarihi rekor seviyesinin de yukarı yönlü kırılıp dolar kurunda 19-20 TL'ler civarına doğru sizlerle birlikte bir atak yaşayabiliriz. Peki bu 27 Temmuz günü FED 100 bas puan veya 125 bas puan bir faiz arttırımı yapmayıp bunun altında 0,75 veya 0,50 bas puanlık bir faiz artışına giderse piyasalarda neler olabilir? Dolar kurunda bu türden bir faiz artırışı yani beklenilenden az bir faiz artışının olmasından kaynaklı olarak sevgili dostlarım dolar endeksinde biz bir geri çekilme yaşayabiliriz. Tabii bu Fed'in yapacağı faiz artırımlarına bağlı. Benim beklentim Fed'in bu seferki faiz artışlarında oldukça agresif davranacağı ve bu agresif davranışlar neticesinde de bir 100 bas puan ve üzerinde bir faiz artışına gideceği düşüncem mevcut. Bunu tabii hep birlikte 26-27 Temmuz'daki Fed'in yapacağı açıklamalarla hep birlikte sizlerle birlikte öğreneceğiz. Ama şimdilik görünen o ki ABD'deki enflasyonun 41 yılın
rekor seviyelerinde çıkan bir enflasyon olması, Fed'in de bu enflasyonla mücadelede oldukça kararlı olması ve faiz artışlarında da daha agresif bir tutum izleyeceği yönünde. ABD'deki 9,1'lik enflasyonu düşünecek olursak arkadaşlar, hala da Fed'in uyguladığı faiz politikasının enflasyonun çok altında olduğu da unutulmamalı. Bundan kaynaklı olarak da Fed çok fazla faizlere yüklenmek istemiyor. Çünkü ani yüksek faiz yüklenimlerinden sonra ekonominin bir resesyon sürecine girebileceği korkusu bu gene Fed'in üzerinde ağır bir baskı oluşturmakta. Yalnız bu 2 aylık zaman süreci, yani Temmuz ayından sonra Ağustos ayı içerisinde Fed'in herhangi bir toplantısının olmamasından kaynaklı olarak da bu faiz artışında güçlü bir faiz arttırımına Fed'in gidebileceğini düşünmekteyim. Dolar kurunda hala bizler için 17 lira 46 kuruş seviyesi önemli bir seviye ve bu seviyenin aşılması dolarda yeni atakların başlaması anlamı taşıyacaktır. Dolar hala tehlikeli bir seviyede. Doların bir an olsun yavaşlayabilmesi için 17 lira altında bu hafta bir kapanış yapması gerekliydi. Fakat 17 liraların üzerinde bir dolar kuru kapanışı, haftalık kapanışı olacağı benzemekte. Herhangi bir sürpriz olmazsa şu dakika itibariyle, yani saat şu an itibariyle 22.50. 22.50'den sonra herhangi bir atraksiyon aşağı yönlü olmazsa dolar kurunda da 17 liranın üzerinde bir kapanış sizlerle birlikte izleyeceğiz. Şu an hala sıkışma 17 lira 50 kuruş ile 17 lira 21 kuruş arasında devam ediyor sevgili dostlarım. Bizlerin şuradaki üçgen üzerindeki hareketin ana hedef bölgesini sizlerle birlikte daha önce hesaplamıştık. Gene buraya hesapladığımız zaman yukarıda 14 kuruş, 14 lira, aşağıda da 10 lira 40 kuruş seviyesinden, yani 4 liralık bir yukarı yönlü ana hedef bölgesi belirlemiştik. Buradaki kırılımla birlikte arkadaşlar, bakın buradaki kırılımın üzerine bunu eklediğimiz zaman, yani 15 liraların üzerine biz bu kırılımı eklediğimiz zaman kısa vadede dolar kurunda hala da 19 lira seviyesinin bir ana hedef bölgesi olarak bu yükselişin devamının gelebileceği yönünde beklentimiz devam ediyor. Son rekor 18 lira 40 kuruş ve bunun üzerinde de 19-20 liralara giden bir dolar kuru hala da maalesef ki tehlikeli bir şekilde yukarı yönlü yön bulmaya devam ediyor. Dolar endeksinde bugün yukarı yönlü atakları sizlerle birlikte izledik ve buradan tekrardan aşağı yönlü salan bir dolar endeksi. Dolar endeksinde de bizlerin ana hedef bölgesi şuradaki 110 seviyelerine doğru dolar kurunda yukarı yönlü atakların devam edeceği yönündeydi. Dolar endeksinde tekrardan aşağı yönlü bir düzeltme hareketinin başlayabilmesi için ise arkadaşlar, dolar endeksinde 105 puan seviyesi altında kapanışlar olması şart. 105 puan üzerinde kaldıkça dolar endeksi de hala da yukarı yönlü seyrinde kuvvetli hareketlerini devam ettirecektir. O yüzden dolar endeksi de hala daha çok güçlü duruşunu korumakta. Fed'in faiz kararlarının neticesi sonucu hala da yukarı yönlü atakların da kuvvetli olma ihtimalleri. Haftalıkta stokasteye baktığımız zaman al sinyalinin güçlü bir şekilde aşırı alım bölgesine doğru yaklaştığı ve 17 liraların üzerinde bir haftalık kapanış dolar kurunda beklentimiz dahilinde çok güçlü olacağından dolayı sevgili dostlarım, yukarıdaki hareketleri hep birlikte dolar kurunda biz yeni seviye olan, eski rekor seviyesi olan 18 lira 40 kuruş seviyesine doğru yukarı yönlü beklentimiz hala da kendini revize ediyor, yani koruyor. Buradaki dolar kurunda aşağı yönlü hareketlerin tekrardan başlayabilmesi için ise arkadaşlar 16 lira 90 kuruş. Burada 16 lira 50 kuruş bariyerimiz vardı sizlerle birlikte takip ettiğimiz.
Buradaki bariyerimiz artık dolar kurunda 16 lira 90 kuruş seviyesi üzerine kadar da yukarı yükselmiş durumda. Kısada 17, 17.21, 17.37 hala bizler için birer destek noktası. Yukarıda kuvvetli direnç noktalarımız ise 17 lira 46 kuruş seviyesinden geçen bölge ve onun üzerinde de 18.10 ve 18.40 seviyeleri olarak şu an hala daha takibimizde. Piyasalarda birçok yorum yapan sevgili ekonomist arkadaşımız mevcut. Bu ekonomistler arasında da son zamanlarda bir savaş devam ediyor. Burada hepimiz tarafına çarpılan sözler olduğu düşüncesindeyim sevgili dostlar. O yüzden ben de bu sözlerle ilgili, bu düşüncelerle ilgili birkaç bir şey söylemek istiyorum. Şimdi teknik analiz mi, temel analiz mi? Bunun tartışmaları piyasalarda sürdükçe arkadaşlar teknik analiz aslına bakarsanız yani teknik analiz yapan bir kişinin temel analizde fazla ilgilenmediğini görürsünüz. Çünkü teknik analiz yapıyorsanız teknik analizde kırılımlar önemlidir. Kuvvetli destekler, kuvvetli direnç bölgeleri önemlidir. Ayrıca teknik analiz sonradan gelebilecek bir haber akışını önceden resim etme yani resmetme özelliğine sahiptir. O yüzden teknik analizciler ekonomi haberlerini pek dinlemezler. Yani ekonomi haberlerinden de pek etkilenmezler. Bunun sebebi de teknik analizde aslında resmi doğru okuduğunuz zaman gelebilecek bir haberin, kötü bir haberin veya iyi bir haberin zaten teknik analizde bu grafik üzerinde önceden bu konuyu haber alanların bunu resmettiğini çok rahat bir şekilde göreceksiniz. Tabii akıllı bir teknik analizci de arkadaşlar her zaman piyasayı çift yönlü koklar. Yani hem temel analiz yönünden hem de teknik analiz yönünden piyasayı okumaya çalışır. Bu türden bir analiz yapabiliyorsanız inanın ki piyasada bu işi sizden iyi götürecek kimse bulamazsınız. O yüzden hem teknik candır benim açımdan bakacak olursanız hem de temel analiz şart. Bu grafikler üzerinde hem tekniği hem temeli iyi bir şekilde bir araya getirip harmanlayabilirseniz inanın ki çok iyi sonuçlar alabilirsiniz. Teknik analiz yöntemiyle birlikte temel analizi iyi bir şekilde kullandığınız zamanlarda. Gelelim başka bir konu üzerine. Burada şimdi ücretsiz bir teknik analiz insanlara sunuyoruz. Fakat bazılarını da görüyorum. Burada teknik analizi veriyor fakat her detayını vermiyor. Sonra arada bir bakmışsınız işte şuraya gelin. Burada sizde %30 indirimli bu teknik analizin kralını öğrenin. İşte boyacıdan şuradan buradan haberler duymayın. Bu şekildeki tipler de çok fazla YouTube'da. Bunlara da bakıyorsunuz size bir iki tüyo veriyor. Onun dışında bir iki tüyodan fazlasını vermiyor. Yani diyor yukarıda 17.42 görülebilir. Aşağıda 17 seviyesi önemli. Bu bant aralıklarında hareketler devam edecek. Ha bu arada da unutmayalım teknik analizlerimize katılın. Oradan bir %30, %40 size indirim var. Böylelikle piyasayı çok iyi çözümleyebilirsiniz. Ya arkadaş peki bu analizlere bu kadar insan katılıyor. Bunların hepsi süper mi oluyor yani? Hepsi süper zengin mi oluyor bu analizler sonucu? Bir de bunları da sorgulamak lazım yani. Bu insanlardan dünya para alıyorsunuz. Ve bu analizlerin saati yani 1-2 milyar civarında olduğunu da duyuyorum sevgili dostlarım. Tabii tercih sizin. Ben bu teknik analizleri kendi çabalarınızla öğrenebileceğiniz kanaatindeyim. Sağa sola böyle para kaptırmayla hiç uğraşmayın. Çok rahat bir şekilde kendi analizlerinizi, kendi teknik analizlerinizi kendiniz yapın derim ben sevgili dostlarım. Bu işin bir de bu Facebook'ta onun dışındaki mecralarda bu Telegram olsun. Bu tür mecralarda da sizleri böyle bir araya toplayıp
para karşılığında al-sat tavsiyeleri yapan bazı gruplar varmış. Arkadaşlar bakın bunlar Başkan 35 ismini kullanaraktan da birçok hesap açılmış durumda. Bana bunların şeyleri geliyor. Arkadaşlar bana bunları iletiyor. Siz olun. Kesinlikle Başkan 35 para karşılığı arkadaşlar hiç kimseye eğitim vermez ve hiç kimseden de para talep etmez ve bu kesimlere, bu kişilere kesinlikle itibar etmeyin. Çünkü bunlar sizlere al sat yaptırıp inanın elinizdeki parayı kapma peşindeler. Ayrıca buraya yatıracağınız paralardan kazanç bile elde etseniz bu kazanç ettiğiniz paraları geri alma durumunuz çok zor. Yani bu tiplerden bunlardan yatırdığınız parayı geri alamazsınız. Zaten bunların birçoğu da e, yurt dışı kaynaklı açılmış hep şubeler. Karşınızda da bir muhatap bulamayacağınız gibi ülke içerisinde de bu tür davalar açmanız çok zor olacaktır. O yüzden kesinlikle arkadaşlar bu türden sizden para talep eden kimselerde hiçbir şekilde itibar etmeyin. Başkan 35 olarak tabii ki bunları sunuyorum. Evet, dolar kuruna tekrardan dönelim sizlerle birlikte. Evet, dolar kurunda 17 lira üzerinde kalındıkça hala tehlike yüksek arkadaşlar. Yukarı yönlü hareketlerin devamı beklenebilir. Bu hafta itibariyle bu seviyemiz 17 lira 10 kuruşlar seviyesine kadar yükseldi. Buradaki tepe 17.46 dediğimiz gibi. Bu hafta da bunun üzerinde bir kapanış gelecek mi? Eğer ki gelmezse gene sıkışma burada izlediğimiz 17.30 17.45 aralığında fazla uzun sürmeyeceğe benziyor. Çünkü grafiğin artık son hatlarına, diplerine gelmiş durumdayız. Bu üçgen de zaten yukarı yönlü kırılmış. Üçgen hedefi olarak da 18.40-19 seviyeleri göze batan seviyeler. Daha orta bazlı ve ileri bazlı dolar kurunu sizlerle birlikte incelemiştik. 2022 hedeflerim arasında dolar, euro, sterlin, bitcoin, gram altın, gram gümüş tahminlerim mevcut. Bir iki video öncesinden de bakarsanız burada uzun vadeli tahminlerimizi de bulabilirsiniz ve inceleyebilirsiniz sevgili dostlarım. Evet, altın tarafına hemen geçelim. Altında bizleri bekleyen seviyeler ve kritik öneme sahip olan rakamlar nerelerden geçiyor? Bunları da bulmaya çalışalım. Evet, gram altında 950 seviyesi bizler için önemli demiştik. Ve 950 seviyesinde dolar bazlı olaraktan bir gram altında tutunma seviyeleri olarak göze çarpıyor. 950 gerçekten önemli bir seviye arkadaşlar. Dolarda ons bazlı olarak gram altın tarafında aşağı yönlü hareketler sizlerle birlikte bu hafta zaten izledik. Fakat şuradaki sıkışma henüz 950 ile yukarıda ise bakın 985 aralığında devam ediyor. Bu seyrin devamında bizlere gram altında yukarı yönlü tekrardan binli seviyelerin üzerine doğru gidişat yolunu açacak olan kritik sihirli rakam 985'ten geçiyor. 985 üzerinde kalmamız gram altında şart. Bu ons bazlı mı olur yoksa dolar bazlı mı olur? Bu biraz da Fed'in yapacağı bu haftaki atraksiyonlara bağlı. Fed'in yüksek faiz arttırma olayı dolar kurunda ve dolar endeksindeki güçlenmeyi daha da arttırması durumunda gram altında 985 ve onun üzerinde 1035 seviyelerine doğru tekrardan yukarı yönlü hareketleri sizlerle birlikte takip ederiz. Fakat 950 seviyesi gerçekten önemli. Gram altın tarafında özellikle önemli. Eğer ki buranın altında kapanışlar gelmeye başlarsa bir alt seviye olan 870 TL civarlarına doğru gram altında sizlerle birlikte aşağı yönlü hareketler izleriz. Şimdi buradaki 950 seviyesi altındaki hareketleri izlemeden önce bir ons altın tarafına bakalım. Çünkü burada bir 1700 dolar gerçeği var ons altın tarafında. Ve bu 1700 dolar seviyesi direnmeye devam ettikçe gram altın tarafı da
kuvvetli seyrine devam edecektir ve 950 altına pek de inmek istemeyecektir. Bakın şurada maksimum bizler ons altın tarafında nereye kadar inebiliriz? Evet, şurada 1680 seviyesi var. Tabii bu 1680 seviyesinin görülme olasılığı yüksek mi derseniz, yani 1700 ile aslında 1680 dolar arasında pek bir fark yok. Yani 20 dolarlık bir fark var. Bu 20 dolarlık risk içinde ons altın tarafında olan arkadaşların buradan çıkış yapması uygun değildir diye düşünmekteyim ve ons altın tarafında da bir dip çalışması sürecinin bu 1700-1680 dolarlar civarında devam edeceğini ben düşünüyorum. Hatta ons altında ABD enflasyon verisi açıklandığı zaman yukarı yönlü hızlı hareketi hep birlikte izlemişsinizdir. Orada bir 1744 seviyesine doğru hızlı bir hareket gelişti. Fakat ne hikmetse buradan gene ons altın gördüğünüz gibi bir baskı süreci içerisine tekrardan girdi ve aşağı doğru 1744 bandından aşağı doğru baskılanmaya devam etti. Yani burada bir manipülatif olay altın tarafında özellikle dönüyor. Bunu hissetmek kolay veya anlayabilmek de kolay sevgili dostlarım. Çünkü dünya genelinde bu kadar enflasyonist bir sürecin olduğu bir dönemde altın yatırımı özellikle boş bir yatırım değildir ve aşağı yönlü hareketleri gerçekten manipülatif bir harekettir. Ben 1680 tarafının izlenmesi tarafındayım. 1680 seviyesi kırılmadığı sürece altında tekrardan 1870 ve beklentim olan 2100 dolarlar seviyesine doğru ons bazlı olarak yukarı yönlü hareketler devam edecektir diye düşünmekteyim. Altındaki benim beklentim, ons tarafında özellikle beklentim 2300-2400 dolarlar seviyesine doğru ons altın tarafında yukarı yönlü hareketler görülecektir diye düşünmekteyim. Şöyle grafiği sizlerle birlikte küçülttüğümüz zaman buradaki zaten çanak oluşumu ve çanak kulp hareketinin devamını hep birlikte burada izleyebiliriz. Uzun vadede altındaki patlamalar sizlerin ve benim tahmin etmeyeceğim belki de 3500-4000 dolarlar seviyesine doğru da ons altını yukarı yönlü götürebilir arkadaşlar. Bu potansiyelde bu çanağın içerisinde zaten gizemini korumakta. Fakat biz yıllık bazlı en uzun analizlerimiz genelde yıllık bazlı analizler olduğu için yıllık bazlı kapanışlara göre analizlerimizi yapıyoruz. Çünkü çok uzun bazlı analizler sizleri de sıkıyor, yatırımcıyı da sıkıyor. Buradaki 2022 yılın içerisinde ben 2300 dolarlar seviyesinde bir ons altın ve 1500 Türk lirası civarında da bir gram altın fiyatlarının görüleceğini hala da düşünmekteyim sevgili dostlarım. Evet, doları altını, ons altını, gram altını inceledik. Euro Türk lirasına bakalım. Burada da ilginç durumlar mevcut. Euro Türk lirasında 1 euro 1 dolarla eşitlendi. Şu an itibariyle baktığımızda 17 lira 40 kuruş seviyelerinde bir Euro Türk lirası izliyoruz. Euro Türk lirasında Avrupa Merkez Bankası'nın faiz artışı olacak. Bu da ayın 21'inde zannedersem Avrupa Merkez Bankası faiz kararını açıklayacak. Buradan çıkacak karar Euro için önemli bir karar. Şu an Euro'daki olumsuz seyrin, yani aşağı yönlü seyrin Fed'in faiz arttırımlarını güçlü bir şekilde devam etmesi ve dolar endeksinden kaynaklı olaraktan parite çarpanımı Euro'yu aşağı seviyelere doğru itti. Ayrıca Rusya'nın Avrupa bölgesine uygulamış olduğu bakım çalışmaları kaynaklı doğalgaz ve petrol vermeyi kesmesinden kaynaklı olarak Euro'da bir miktar daha aşağı yönlü hareketler 17-20 civarına doğru görebiliriz. Fakat Avrupa Merkez Bankası'nın faiz kararıyla birlikte ve buradan çıkacak açıklamayla birlikte Euro tekrardan güçlü seyrini devam ettirecektir. Ve yukarı yönlü hareketinde ilk etapta 17-60 seviyesi önemli olacak. Buradaki direnç
yukarı yönlü hareketle birlikte 18 lira 75 kuruş civarına doğru Euro'daki hareketi de yukarı yönlü götürecektir diye düşünmekteyim. Ayrıca önümüzde Temmuz-Ağustos dönemi içerisinde bakın arkadaşlar, teknik analizlerinizi yaparken bir turizm gerçeğini de bu işin içerisine katın. Çünkü turizmden gelecek gelirler var. Bunlar Temmuz-Ağustos ayları içerisinde ülkede bir kısa süreli döviz bolluğu yaratacağından dolayı yatay seyrin devamı anlamı da taşıyacaktır kurlar içerisinde özellikle. Yazın böyle hafiften aşağı yönlü hareketler kurlar tarafında görülmesi gayet normal. Sterlin tarafına baktığımız zaman sterlin de 21.80 civarlarına doğru bir yukarı yönlü atağını gerçekleştirdi ve buradan şu an 20 lira 50 kuruş civarlarına doğru bir aşağı yönlü sarkma gerçekleştirmiş durumda. Buradaki kuvvetli destek bölgesi günlükte gene baktığımızda sterlin tarafında 20 lira 50 kuruş seviyesinden geçtiğini görüyoruz. Bu 20 lira 50 kuruş seviyesi sterlini daha yukarılara doğru taşıması için yeterli bir destek veya kuvvet noktası olabilecek mi? Olması lazım. Yani sterlinin bu 20 lira 60 kuruş üzerinde tutunması lazım. Aksi takdirde oradaki hareketler bir miktar daha geriye doğru çekilebilir. O da 20 liralar seviyesine doğru sterlinde bir aşağı yönlü hareket bekleyebiliriz arkadaşlar. Buradaki kırılım gerçekleşebilir ise. Fakat şöyle de bir durum var. İngiltere bölgesinde Boris Johnson biliyorsunuz hükümetten istifa etti. Boris Johnson'ın istifa etmesinden kaynaklı olarak da bu para birimi dolara karşı parite tarafında güç kazandı. Yukarı yönlü hareketini birdenbire mucizevi bir şekilde yukarıya attı. Yani piyasaların normalde bir başbakan istifa etmesiyle birlikte piyasalarda geriye yönlü hareketler beklenilmesi lazımken İngiltere bölgesinde bunun tam tersi bir hareket oldu. Ve başbakanın istifasıyla birlikte bu para birimi yukarı yönlü hareketine devam etti. Yaz sürecinde sterlin, euro ve Türk lirasında bir müddet daha yatay seyir aşağı ve yukarı yönlü devam edebilir arkadaşlar. Buralarda artık asıl fiyatlamayı biz sizlerle birlikte Eylül'den itibaren göreceğiz. CDS puanlarımız 900'ün üzerinde. Bu da maalesef kırılganlığımızı iyice arttırıyor. Yatırım kuruluşlarının vermiş olduğu notlar pek iyi değil, pek iç açıcı değil. Merkez Bankamızın rezerv durumu maalesef ki pek iyi değil. Bütün bunlar hep Türk lirasının güçlü seyrinin devam edeceğinin sinyallerini bizlere veriyor. Tabii biz bunlardan sevinmeli miyiz? Kesinlikle arkadaşlar. Bize göre Türk lirası dünyanın en güçlü para birimlerinden biri olması lazım ki hem üretim tarafımız güçlenebilsin hem ithalatı daha rahat yapabilelim. Üretimimizin, katma değerimizin iyi olduğu dönemlerimizin gelebilmesi dileğiyle inşallah ilerleyen günlerde ve zamanlarda Türk lirası da eski gücüne kavuşacaktır şeklinde temennimizi iletelim. Fakat şu durumda zayıf seyrin maalesef ki daha devam edeceğini burada sizlerle birlikte görüyoruz. Evet, Suat yayınımıza katıldı İstanbul'dan. Hoş geldin Suat. Nazlı yayınımızda altındaki bu durum ne kadar devam eder demiş. Nazlı, altında bir dip süreci olacak. Dip süreçlerinden çıktığımızı nasıl anlayabiliriz arkadaşlar? Bakın, dip süreçlerinde ortam bu piyasaların sessizliği, fırtına öncesi bir sessizlik, sessiz bir ortam olur. Hareketler çok yavaşlar. Alım satımlar durma noktasına kadar gelir. Hepiniz sıkılırsınız. Artık böyle piyasadan sıkıldığınız an işte o anda buradaki hareketlerin bir dip hareketi olduğunu görürsünüz. Bu hareketi anlayabilmeniz içinse fiyatların artık aşağı gitmekte zorlandığını ve yukarı gitmekte de zorlandığını gördüğünüz an, hani diyoruz ya, dibin dibini bulabilir miyiz? Evet, dibin dibini bulabiliriz sevgili dostlarım. Dip bulmak da basit. Bunun için ayrıyetten
O kadar para ödemenize gerek yok. Bunu gayet basit bir şekilde kendiniz de bulabilirsiniz. Öncelikle aşağı yönlü hareketlerin durması. Bakın, aşağı yönlü hareketlerin durması. Bunun akabinde de yukarı yönlü hareketlerin de durması. Yani iki taraflı da yönün durması artık piyasalarda bir dip oluşumunun bittiği sinyalini sizlere verir. Hareketler o kadar, hacim o kadar çok düşer ki arkadaşlar, bu dipteki oluşum dönemlerinde hareketlerin düşmesi yatırımcılar tarafında sıkıntıya bile sebebiyet verebilir. Yani ne piyasaya yukarı gidiyor ne aşağı gidiyor yönünde. Bunu piyasa yapıcılar istedikleri gibi kullanabilirler. Yani bu süreyi 2 hafta, 1 ay, 2 ay, belki de 3 ay bile değerlendirebilirler bu süreç içerisinde. Ve sizin hiç beklemediğiniz bir anda olayı o kadar hızlı yukarı yönünü götürürler ki sizler, yani nakitte olanların, burada alsam mı almasam mı kararsızlığına soktuktan sonra o kadar hızlı piyasayı yukarı yönlü götürmeye başlarlar ki sizler gene ha düştü mü yükselecek mi, düştü mü yükselecek mi derken bir bakmışsınız en yukarılardan size tekrardan malı satmışlar. İşte bu kadar psikolojilerin kullanıldığı, psikologların kullanıldığı çok büyük bir piyasa bu arkadaşlar. Bu piyasa artık bütün büyük firmalar, yatırım fonları bile psikologlarla birlikte çalışıyorlar. İnsan psikolojisiyle ilgili deneyimlerle çalışıyorlar. Bunların nasıl hareket ettiğiyle ilgili sonuçları bulup o şekilde piyasalara yön veriyorlar arkadaşlar. Yani bunlarla kavga etmek o kadar kolay değil. İnatlaşmak da kolay değil. Bir de yaptığınız hatalardan birisi, piyasa çok yükseldiği zaman ürün almanız. Unutmayın ki piyasa her zaman 5 dalgadan oluşur. Bunların ikisi düşüş, üçü yükseliş dalgası. Yani alım yapacaksanız mutlaka kenarınızda TL'niz bulunması lazım. Düşüşü bekleyeceksiniz arkadaşlar. Sabırla düşüşü bekleyeceksiniz. Piyasa hızlanırken giderken girdiğiniz zaman bu ürünün son sahiplerinden biri oluyorsunuz. O yüzden bekleyin, bir piyasa gitsin, gidebildiği yere kadar gitsin. Hepiniz bunu artık tecrübe edinmişsinizdir. Gittiği yerden piyasanın mutlaka bir de dönüşü oluyor. Bu dönüşleri önemli olan, iyi yakalayabilmek. Ne kadar aşağılardan alım yapabilirseniz, bu piyasanın diplerini ne kadar okuyabilirseniz sizler için o kadar avantajlı olur. Bekleyin, sabır edin. Piyasalar her zaman ne dedik? Düşüş yönünde 2 fırsat, yükseliş yönünde de 3 fırsat size sunacaktır. Sadece sizlerin yapması gereken sabırla beklemek, ah vah dememek, psikolojinizi her zaman olumlu tutmak. Bu düşse bile yarın öbür gün nasıl olsa yükseleceği yönündeki psikolojinizi her zaman güçlü tutacaksınız. Gördüğünüz gibi piyasalarda zaten her zaman yükseliş meyili hep oluyor, yani hep olacaktır da. Bu kısa vadeli al satçı değilsiniz. Yani Forex'tir, Viop'tur, bu türden kurumlarla al sat işlemleri yapmıyorsanız, uzun vadeciyseniz aşağı düşüşlerde gram miktarınızı, dolar miktarınızı arttırma yönünde değerlendirebilirsiniz. Yukarı yönlerde de kar sizin için yeterliyse, buradaki yaptığınız birikimlerle kendinize bir konut alabiliyorsanız, bir arsa alabiliyorsanız, bunları da burada tekrardan arsa alaraktan, konut alaraktan değerlendirebilirsiniz sevgili dostlarım. Geçenlerde bir video yapmıştık, gene evi, arabayı, neyi var ne yok satarım, dolara yatırım şeklinde yorumlar geliyordu. Bu türden yorumlar arkadaşlar sizi her zaman gaza getirir. Bu türden yorumlara da pek riayet etmeyin. Dolar altın niçin biriktirir? Dolar altın arkadaşlar ileride kendinize bir ev alabilmek için veya bir araba alabilmek için küçük yatırımcı dolar ve altın biriktirir ki ileride bu birikimlerim bir ev fiyatı veya bir araba fiyatına ulaştığı zaman bunları bozdurup kendime bir ev veya araba edinebileyim diye. Daha uzun vadeci eve arabaya ihtiyacı olmayanların da kendini enflasyondan koruyabilmek amaçlı olarak uzun vadede elinde tutabileceği ürünlerdir. Bu ürünler de aşağı doğru indikçe tekrardan ekleme yapılır.
Yukarı yönlü uzun vadecilerde zaten satış yönü düşünülmesine gerek yok. Bunlar beklenilir. Her düşüşlerde de alım fırsatı olaraktan miktar arttırılarak kendinizi enflasyondan koruma yöntemine de gidebilirsiniz sevgili dostlarım. Evet, Bitcoin tarafına hemen bakalım. Bitcoin'deki son durum ne şekilde? Bitcoin'de bir dip beklenti oluşum yerimiz vardı. Evet, şimdi Bitcoin'de bu süreç içerisinde bu hareketlerini beklentimiz olan nokta üzerinde devam ettiriyor. Bitcoin şu seviye bizim için önemli demiştik arkadaşlar. Bakın 18.300, biz bunu 18.000 olarak alalım net olarak. Buradaki 18.000 seviyesi altında Bitcoin'de kapanış görmediğimiz sürece bizler Bitcoin'de şu 24.000 dolar seviyesini tekrardan test edebiliriz. Bu hareket 24.000 doları ardından şurada ikinci kanal aralığımız var işaretlediğimiz 28.000 dolar ve üçüncü kanal aralığımızda 32.000 dolar seviyesine doğru Bitcoin'de yukarı yönlü hareketler tekrardan görülebilir. Bitcoin'de bu potansiyel var mı? Bu potansiyel Bitcoin'de var. Stokastik indikatörüne baktığımız zaman artık indikatörler iyice diplere inmiş durumda. Ve buradaki hareket demin de anlattığım gibi dip hareketi mi? Bu dip hareketlerinde ne demiştik? Hacim oldukça düşer ve aynı seviye üzerinde hacimsiz hareketler devam eder şeklinde yorumlamıştık. Bu Bitcoin'de bunu süreci şu an itibariyle görüyoruz mu? Evet, görüyoruz. Bakın hacim düşük, oldukça düşük ve uzun zamandır bu dip sürecindeki hareket şu bölge içerisinde devam etmekte arkadaşlar. Yukarıda bu hareket 23.000 dolar, aşağıdaki bu harekette 18.400 dolar aralığında sıkışmış ve bu sıkışma devam ediyor. Bu sıkışma kırılır mı? Evet, bu sıkışma arkadaşlar kırılabilir. Bunun için fazla bir zaman olmadığı gözükmekte Bitcoin'de. Bizler için şu şekilde 1, 2, 3, 4, 5. Evet, ne olacaksa haftaya Bitcoin'de yön belli olacaktır şeklinde de bir açıklamamızı yapalım. 18.000 altına sarkmadıkça haftaya, gerçi böyle gün bazlı pek şeyler vermem, tahminler vermem arkadaşlar ama buradaki sıkışmayı da izlediğimiz zaman Bitcoin'de bir haftaya 5 günlük zaman zarfı içerisinde teknik olarak bu grafik içerisinden bir patlayış noktası olacak gibi gözükmekte. Hep birlikte izleyip göreceğiz bakalım Bitcoin'de bu patlayış kendini yukarı yönlü ilk etapta 24.000 dolarlar seviyesine doğru atabilecek mi? Bunun takibini yapacağız. Evet, buradaki kırılım 23.500, 24.000 seviyelerine kadar ilk etapta yukarı yönlü Bitcoin'de hareket getirebilir. Gümüş tarafına da hemen bakalım. Gümüşte takip ettiğimiz önemli seviyelerimiz mevcuttu. Evet, gümüş hepimizi kahretti gerçekten. Gümüşte beklemediğimiz hareketler hala devam ediyor. Buradaki sarkmanın gümüşte bizi rahatlatabilmesi için sevgili dostlarım tekrardan 20 dolarlar seviyesi üzerinde bir gümüşün ons tarafı görmemiz lazım ki tekrardan şurada gördüğümüz kanal aralığına gümüşün ons tarafında girebilelim. Fakat bu potansiyel gümüşte olacaktır. Gümüşte özellikle bu manipülatif hareketler çok sert gelişiyor. Bu hareketlerin ilerleyen günlerde toparlanacağı ve benim özellikle şu yukarıdan aşağıya doğru kestiğim alan içerisindeki bölgenin gümüşün ons tarafında artık bir dip sürecini başlattığını düşünüyorum. Burada da ilk hareket 20 liralar 50 kuruş seviyesine, 20 lira 50 sent seviyesine doğru gümüşte yukarı yönlü hareket ve rahatlayabilmemiz ve tekrardan kanal içine atabilmemiz için de 21 dolarlar seviyesinde gümüşün ons tarafında kapanışlar yakalayabilmemiz bizler için iyi olacak arkadaşlar. O yüzden gümüşün onsunda da dip sürecinin devam ettiği ve buradan 21 dolar seviyesine doğru gümüşün tekrardan kanalının içerisine gireceğini ben düşünüyorum. Gümüş gramda da hareketleri takipteyiz. Gümüş gramda 10 lira 80 kuruş
bizler için önemli bir direnç noktası. Bu 10 lira 80 kuruş üzerinde takip ettiğimiz ikinci bir direnç 11 lira 80 kuruş direnci. 2022 yılları içerisinde bu gümüşün ons tarafında 30 dolarların yukarı yönlü kırılacağı beklentim devam. Gram gümüş tarafında da 13 lira 20 kuruşun ardından 15 liralar civarına doğru gram gümüşte de bu hareket sizlerle birlikte takip edeceğimizi düşünüyorum arkadaşlar. Kısada 10 lira 80 kuruşta bulunan direnç önemli olacak. İkinci kuvvetli direnç de gene 11 lira 80 kuruş civarından gelen alan. Bu 11 lira 80 kuruş bizim için önemli bir direnç seviyesi. Bu direnç seviyesi üzerinde aylık kapanış yakalayabilirsek yukarı yönlü gümüşün gram tarafında da hareketler sert bir şekilde gerçekleşebilir. O yüzden 11 lira 80 kuruş hala da gümüşte beklentilerimiz olan aylık kapanışı yakalayabileceğiz mi? Bunu mutlaka buradan grafik üzerinden de takip edeceğiz sevgili dostlarım. Evet Cemal, Başkan Candır demiş. Çok teşekkürler Cemal. Ahmet Boydar 17.50 demiş. 17.50 kaybedilirse 15.60 14.70 şeklinde. 11.80'in devamında 9.8 düşer demiş Ahmet Baydar. Ahmet ben o kadar düşeceğini zannetmiyorum ya. Benim için artık şu seviye özellikle gümüşün ons tarafında 18 lira 30 kuruş, 18 lira 40 kuruş seviyesi artık bir dip oluşumun tamamlandığı bir süreç. Buradan gümüşün yukarı yönlü hareketlerini devam ettireceğini düşünüyorum. Suat, Bitcoin %95 risk bölgesi demiş. TL'de kalmak mantıklı demiş Suat. Evet, Türk lirası candır diyelim. Altını bir daha söyler misiniz demiş başkan. İsmail altını anlattık. Çok da tekrar ettiğimiz zaman kendimizi tekrara düşüyoruz. Bu da arkadaşların hoşuna gitmiyor. Videonun birazdan tekrarı yayınlanacak. O zaman altın kısmını sen tekrardan şeyden izleyebilirsin tekrarında. 790'dan aldım. Hala bekliyorum demiş İsmail. İsmail iyi yerden almışsın. Beklemeye devam. Orası bir anda gelebilir tekrardan. Geçebilir bile oraları. Piyasalara müdahale olur mu demiş Nazlı. Nazlı piyasalara müdahale olur da şimdi piyasaya artık biz neyle müdahale edeceğiz bilmiyorum yani. Merkez Bankası'nın durumu ortada. Bizim cari açığımız ortada. Mayıs ayında 6 milyar doların üzerinde bir cari açık. Merkez Bankası rezervlerindeki para ortada. Ülke CDS puanlarımız ortada. Yani müdahale olsa bile görüyorsunuz kalıcı olamıyoruz. Kur korumalı TL mevduat hesabıyla başlayan müdahale sürecinde 10 lira 30 kuruş seviyelerine kadar indik. Fakat şu anki durumu görüyorsunuz 6 ayda kur tekrardan kırdığı rekor seviyesi bölgelerine yaklaşmış durumda. Şu an hala sizlerle birlikte 17.46 seviyesini konuşuyoruz. Yani müdahalelerin bu türden müdahalelerin pek bir önemini yok kur için yok. Anlık müdahaleler olsa bile ancak geride alım fırsatı yakalayamamış kişilerin tekrardan dolar almasına sebebiyet veriyor. Ayrıca dolar kurunu baskılamamız işte bu cari açığın artmasındaki en büyük sebeplerden biri dolar kurunun döviz kurlarının baskılanmasından kaynaklı oluyor arkadaşlar. Çünkü ne kadar döviz kurlarını baskılarsanız enflasyon karşısında dövizi bu kadar ucuz bırakırsanız bu da ithalat tarafını maalesef ki patlatıyor. İthalatın patlaması demek de ihracat ithalat dengesinin azalması ve cari açık olayına sebebiyet veriyor. Cari açık demek de ülkenin dolara ihtiyacı demek. Bunu karşılayacak miktar 6 milyar dolar üzerinde cari açık. Merkez Bankası kasalarında 7 milyar dolarlık bir para derseniz 50-50 artık arkadaşlar. Bunun ötesi piyasadaki kişilerin elindeki dolarlara kalmış bir şey. Siz satarsanız piyasada dolar bollaşacak. Siz satmazsanız piyasada maalesef ki dolar bollaşması zor gibi gözüküyor. Kurumların ödemesi gereken 180 milyar dolara yakın 2022 yılı içerisindeki
borcu hiç saymıyorum bile. Yani bütün bunlardan yola çıkarsak sevgili dostlarım, hani şey gibi bir olay var. Bu bu enflasyondan kim sorumlu diye vatandaşlara soru soruluyor. Şu anki hükümet mi deniliyor? Vatandaşların verdiği sorular da mesela çok ilginç oluyor. Bu enflasyonlarla hükümetin ne alakası var? Soru sorana da kızıyorlar bir de yani. Bu enflasyon oranlarıyla hükümetin, şu anki hükümetin diyor, ne alakası var canım diyor. Bu hükümet mi yapıyor bu zamları diyor. Böyle bir tepki gösteriyor böyle. Yalnız biz başka bir ülkede mi yaşıyoruz? Bu sorular başka insanlara mı soruluyor? Veya bu insanlar başka yerden gelip bizim ülkemizde mi yaşıyor? Zamların kimle alakası olduğunu düşünüyorlar acaba? Yönetimin zamlar üzerindeki etkisinin neler olabileceğini bilmiyorlar mı? Ve gerçekten çok garip. O yüzden fazla konuşmayayım ben sevgili dostlarım. Konut ve ev fiyatları düşer mi? Arkadaşlar, konut ve ev fiyatları yaz boyunca düşmez. Ben yaz sürecinde düşüş içerisine gireceğini zannetmiyorum. Resesyona girme olayı, mesela ABD bölgesinde bir resesyon bekleniyor. Bizim ülkemizde de böyle bir resesyon sürecine girersek bilin ki ev ve araba fiyatları bu dönem içerisinde oldukça sert aşağıya gelir. Böyle bir emaret sizler de sezerseniz bilin ki sert süreç başlamış olacaktır. Çünkü arz talep ev ve araba fiyatlarını belirliyor, üretim belirliyor. Dünya genelinde şu an arabalardaki üretim kıtlığından kaynaklı olarak da ikinci el araba fiyatları bile Türkiye'de ve dünya üzerinde uçmuş durumda. Ev fiyatları o şekilde keza enerji maliyetlerine bağlı olaraktan uçmuş durumda. E, Bu taban fiyatlar ev fiyatlarında fazla geriye gelmez arkadaşlar. O yüzden ev fiyatlarında fazla umutlanmayın. Belki ikinci el araba tarafında fiyatlar biraz daha resesyona girilmesi durumunda aşağı doğru inebilir. Konut fiyatlarında da nakit can olacaktır. Nakit olmayanlar bu aldıkları, yatırım amaçlı aldıkları evleri satma durumuna düşerlerse, resesyon dönemi biliyorsunuz zorluk dönemi. İşte bu süreç içerisinde tekrardan yeni tavan ve taban fiyatları evlerde belirleneceği için ev fiyatlarında ve araba fiyatlarında o zaman resesyon dönemlerinde bir geriye dönüş izleyebiliriz. Şu an itibariyle e, biliyorsunuz hiç ev almayanlara güzel bir imkan sunuldu. Güzel bir imkan sunuldu ama bu imkan da evi olmayanlar için ev alamama imkanı gibi bir durum oldu arkadaşlar. 2 trilyona kadar şu ana kadar hiç evi olmamış kişilere bir banka kredisi imkanı tanındı. Fakat bu 2 trilyonun geri ödemesi de 25-30 milyarı geçiyor aylık ödemesi. Tabii bunu ödeyebilecek bir alt gelir seviyesine veya bir asgari ücretliye, bir emekliye rastlayabilirsek, yani bilmiyorum da öyle bir emekli varsa arkadaşlar, bu kadar yüksek fiyatlarda maaş alabilen, zaten o maaşları alan kişinin de şu ana kadar mutlaka bir evi, arabası mutlaka vardır. Belki bir iki evden de fazlası vardır. Onun da zaten ona ihtiyacı olmaz. Bu biraz da bu krediyi alma kredisi şeklinde olmuş sevgili dostlarım. O yüzden oradan da bir umut bağlanmaması şeklinde sizlere nacizane fikrimi sunabilirim. Evet sevgili dostlarım, geri dönmesi nasıl yapılacak ki demiş. Aynen Hüseyin. Biz de bunu merak ediyoruz. Bunların geri ödenmesi nasıl olur ki şeklindeki. Yani bu kredi almayın şeklinde evsizlere bir kredi imkanı sunulmuş. Ev fiyatlarının da bu kadar yüksek olması maalesef ki artık ev alma imkanlarını da çok çok zorlaştırmış durumda. Bakın bu durum İnşallah bizi ilerleyen günlerde bir resesyon sürecine sokmaz. Böyle bir durumda e, daha zor maalesef ki durumlar yaşarız. Fabrikaların iflas durumları olabilir. Ayrıca iflas durumlarından kaynaklı olaraktan da oldukça yükselebilir.
işsiz kalmış insan demek, ailesine bakamayan insan demek. Bu da toplum üzerinde daha saldırgan bir tutum sergileyen insanlar grubu demek sevgili dostlarım. Allah ülkemize böyle günler, böyle durumlar yaşatmasın. Temennilerimizi iletelim. Evet sevgili dostlarım, fazla da uzatmayalım. Hepiniz yorgunsunuz. Çoğu geldi. Evinizde dinleniyorsunuz. Ben hepinizi çok seviyorum. Hiçbir zaman unutmayın. Piyasalarda bir iki düşüş dalgası olacağı gibi üç de yükseliş dalgası olacaktır. Bu yüzden eğer sizler bir Forex veya Viyop piyasasında değilseniz, uzun vadecisiniz, 2022 yılı içerisinde kazanımlarınız devam edecektir diye düşünmekteyim. O yüzden hiçbir zaman kendinizi ben kaybediyorum, ben alıyorum, düşüyor, ben ne zaman kazanacağım şeklinde gereksiz sorularla boğmayın derim ben sevgili dostlarım. Evet arkadaşlar, ben hepinizi çok seviyorum. Özellikle bunu vurgulamak istedim. Avrupa'dan, Almanya'dan, Kıbrıs'tan, Azerbaycan'dan, Fransa'dan, İtalya'dan bizi izleyen sevgili dostlarımız var. Onların hepsine de çok çok teşekkür ediyorum. Gurbetçilerimiz, canımızı burada artık kapatıyorum. Allah'a emanet olun. Hoşça kalın sevgili dostlarım.